Yine güzel bir günden herkese merhaba, ben Figen Ararat. Bugün minicik ayaklara harika örgü patikler örüyoruz. Hem de böyle yarım saatte dümdüz bir şekilde yapacağız, öreceğiz, birleştireceğiz ve patiklerimiz hazır olacak. İşte bu kadar kolay. Hadi yapımına başlayalım mı? Vereceğim ölçüler 0-3 aylık bir bebek için. Bakar mısınız şunun tabanına, bağcığına, tam bebişimizin ayağına uygun, hiç çıkmıyor. Peki ben bu güzel patiği hangi iple yaptım? Nako Baby, hoş geldin, soft'la yaptım çünkü %100 doğal, tam onların tenine, cildine göre. %60 bambu, %40 polyamid. Çok güzel, yumuşacık, bir sürü de güzel rengi var. Ben bu renge bayıldım. Eğer siz de bu renkten yapmak isterseniz renk kodu 11217. Çok güzel, hem kıza hem erkeğe uyar diye düşündüm. Hangi şişi kullanıyoruz? 3-3,5 numara şiş. Ben 3 numara şiş kullandım. Her zaman olduğu gibi patiklerde en düşük olanı kullanıyorum. 3 aylık bir bebek için, yani 0-3 aylık bebek için 46 ilmek attım. Eğer daha büyük yapacaksanız ikişer arttıracaksınız. Mesela 0-6-12 ay için düşünün. 46 değil 48 atacaksınız. Şimdi ilk sırayı ters örgü olarak örüyorum sonuna kadar. İlk sırayı ters örgü olarak ördüm. Yani gerçekten örüşü falan o kadar güzel ki, ipin yumuşacık böyle. Yani bunu hissetmeniz lazım. Rengine gerçekten bayıldım. Yeşil elma rengi, bakar mısınız? Çok güzel dokusu da. Nereden başlıyor patiğimiz şimdi? Size buradan da göstereyim. Bakın şöyle tüm çevresini birden örmüş oluyoruz. Ne yapıyorum? Şuradan şöyle şu oyuk kısma gelene kadar 10 sıra haroşa öreceğim. Sıra haroşa ördüm, yani bir gidiş bir geliş bir sıra olmak üzere 10 sıra haroşa ördüm. Şimdi şu oyuk kısmı yapacağız. Nasıl yapacağız onu? Bağcık kısmını yapacağız yani. 46 ilmeğim vardı. 13 ilmek öreceğim. Şuradan 13 ilmeği bir örelim. ...13 ilmek ördüm. Sonda da 13 ilmek bırakacağız. Ortada kalan 20 ilmeği şimdi 10 ilmeğe düşüreceğim. Yani nereye yapıyoruz? Şu oyuk kısmını yapıyoruz. Bakın. Şimdi 20 ilmeği 10 ilmeğe nasıl indiriyorum? İkişer örüyorum. Bakın 2 ilmeği beraber örüyorum. Ve 1 ilmek eksiltmiş oldum. 2 20 ilmeği böyle ördüğümüzde 10 ilmeğe düşecek. 10 ilmeğe düştü. Şimdi kalan 13 ilmeği de normal ters örgü olarak örüyorum. Diğer yüzde hiçbir şey yapmadan hepsini örüyorum. Bu yüzü ördüm hiçbir şey yapmadan. Şimdi ne yapacağız? Yine 13 ilmeği örüyorum. İlmeği ördüm. Ortada 10 ilmeğe indirdiğimiz ilmekleri, bakın şu oyuntuyu vermek için kapatıyorum, kesiyorum. 10 ilmeği keseceğiz şimdi. Onu nasıl yapacağız? 2 ilmeği beraber örüyorum. Ördüğüm ilmeği tekrar şişe geri takıyorum. Tekrar 2 ilmeği beraber örüyorum. Yine şişe takıyorum ve böylece 10 ilmeği bitiriyorum, kesiyorum. İşte 10 ilmek eksilttik, bitirdik. Şimdi kalan 13 ilmeği bu ilmekle beraber örüyorum tekrar. Şimdi 13 ilmeği diğer yüzde de sonuna kadar örüyorum. Bağcıklarını oluşturacağım. ilmeği ördüm. Şimdi diğer şişimdeki 13 ilmeği başka bir şişe, şimdi benim yapacağım gibi tığa ya da büyükçe bir çengelli iğneye aktarabilirsiniz. O kısmı daha sonra öreceğiz. Yani bağcıklarımızı yapıyoruz şu anda.
Şöyle tığa aldım. Bakın. Şurada size daha net göstermek istiyorum. Şunu bir açayım. Bakın 2 tane bağcık yapacağız. Sağdan ve soldan. Görüyorsunuz değil mi? Çok kolay bir şekilde. Şöyle oyuntusunu yaptık. 13 ilmeğe 22 ilmek daha atacağım. 35 ilmeğe çıkartacağım. Şöyle 22 ilmek daha atıyorum. Çok fazla uzun olmasına gerek yok. Şimdi bu 35 ilmeği 3 sıra haroşa öreceğim. Bakın şuradaki kalınlığı yapmış olacağım. Çok da fazla kalın yapmayın. Tam 3 sıra olsun. Gayet yeterli oluyor. Tam 2,5 sıra oldu. Şimdi diğer yüzde kapatıyorum. Tam 3 sıra olmuş olacak kapatmayla beraber. Ve sağdaki bağcığımız tamamlanmış olacak böylece. Bir bağcık bitti. Şimdi de diğerini aynı şekilde yapacağız. Tığ almış olduğum ilmekleri tekrar şişe alıyorum. Ve aynı şekilde 22 ilmek daha atacağım. Şimdi öreyim bu 13 ilmeği. İpimi geçireyim. İpi bağlıyorum. ...13 ilmeği sonuna kadar öreceğim. Ve 22 ilmek atacağım, 35 ilmeğe çıkartacağım. Diğer bağcıkta yaptığımız gibi 3 sıra örüp bitireceğim. İşte patiğimiz hazır bile. Şekli tamamen bundan oluşuyor. İşte bakar mısınız, oyuntusuyla, bağcıklarıyla hemen hazırlandı. Dediğim kadar kolay ve dakikalar içerisinde. Şimdi sadece dikeceğiz. Nasıl dikiyoruz? Şöyle iki ucu birleştiriyoruz. Topuk kısmını aşağıya kadar birleştirerek dikiyorum. Topuk kısmını diktik, sıra geldi tabanına. Tabanı içinde ne yapıyoruz? Şöyle birleştiriyorum. Parmak ucunda şöyle birazcık bir kısım bırakıyorum. Bunu neden bırakıyorum? Orada ufacık bir numara yapacağız. Böyle tabanı daha düzgün olacak. Şimdi o kısma gelene kadar birleştireyim. Bakın ufak bir boşluk bıraktım şurada. Onu neden yaptım? Şurada tabanda daha iyi anlayacaksınız. Bakın nasıl güzel bir yuvarlak oldu. Patiğimin burnu da böyle yuvarlanmış oldu. Yoksa dümdüz olurdu. Çok kolay bir şey ama bütün patiğin şeklini değiştiriyor. Bakın şöyle ilmekleri teller gibi alıyorum. Sonuna kadar. Ve daha sonra iğnemi şöyle ipliğimi çekiyorum, hop düzdürdüm ve bakın o yuvarlaklık oluştu. Görüyor musunuz? Şimdi sabitliyorum ve hafif kalan boşluğu da şöyle karşılıklı dikerek dolduruyorum. Böylece patiğimi de bitirmiş oluyorum. İşte patiğimiz bitti bile. Minicik ayaklara giydirmek için hazır. Bakar mısınız şuna? Çok sevdim ben bunu. Bakın şunun yumuşaklığına bakın, rengine bakın. Minicik ayaklara da şöyle giydirip bağcığını da bağladık mı, ki bebeklerdeki en büyük sorun hep hiç böyle patikler ayakta durmaz. Şöyle bağcıklarını bağladık mı ayağından çıkmayacak, bebişimizin de ayakları hiç üşümeyecek.
İşte mini mini ayakları, patiklerimiz hazır. Dediğim kadar kolaymış değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.